Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Meslektaşım değerli büyüğüm Şükrü Kamber'le birlikte bugün çok önemli konuları ele alacağız. Bugün ele alacağımız önemli konuların ilki yurt dışında yaşamak. Özellikle Türkiye'de yaşayan gençlerin yurt dışına gelebilmek için büyük bir çabasının olduğunu görüyoruz. Peki gerçekten yurt dışında yaşamak Türkiye'den göründüğü gibi mi? Hani bir söz var ya, davulun sesi uzaktan güzel mi duyuluyor yoksa perde arkasında başka şeyler mi var? Bunları konuşacağız. Şükrü abi hoş geldin. Hoş bulduk. Şükrü abi şimdi izninle hemen mikrofonu vatandaşımıza uzatmak istiyorum. Ben İstanbul'da bizim Emekli TV için biraz röportaj yaptım sokakta. İnsanlarımıza yurt dışında yaşayabilir misiniz, yaşar mısınız diye sordum. Hemen bu röportajlardan bir tanesini kısaca ekranlarınıza getiriyoruz. Yurt dışında yaşamak ister misiniz? Evet isterim. Nerede yaşamak istersin? Almanya'da. Neden? Nedeni şu an Türkiye'de her şey başına almış gidiyor. Almanya'da nasıl bir hayat var? Ya orada en azından güzel bir hayat var yani yaşam tarzı var. İşte Sıkıcı bir paraların değeri var. Paralarının değeri var kendi memleketinde. Nereden geliyorsun? Dur. Bielefeld. Bielefeld. Bak şimdi. Evet. Arkadaşımız diyor ya, Almanya'da diyor paranın değeri var. Hayat daha mı kolay sence? benim için daha kolay orada. Daha önce gittin mi hiç? Yok gitmedim. Şimdi ama bir soralım. Evet, Şükrü abi izledin. Genç kardeşimiz imkanım olsa bir dakika durmam Almanya'ya gelirim yaşarım diyor. Ne diyorsun? Güzel söylüyor. Tabii temennilerle, beklentilerle gerçekler bu hayatta her zaman birebir uyuşmuyor ne yazık ki. Tabii onda şöyle bir hani espritüel bir yaklaşım yapalım. Zannediyor ki Almanya'ya gittiğinde kırmızı halı saracaklar. Kılıç Kalkan ekibiyle karşılayacaklar. Gel kardeşim, işim burası, evim burası. Her şeyin sakin. Ondan sonra belli bir zaman sonra da tasarruflarında 2 ayda araba alacaksın, 5 ayda ev alacaksın. Güllük gülistanlık yaşayacaksın gibi bir genel hava var. Keşke böyle olsa. Şimdi istersen ben konuşmadan önce yine vatandaşlarımız, bu kardeşimize yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız denk geldi. Ben İstanbul Eminönü'ndeydim. Onlar da sağ olsunlar tanıyıp geldiler yanıma. Bakalım kardeşimize nasıl cevap verdiler. Bir onları da dinleyelim izninle. Tamam. Şimdi bir soralım bakayım. Nerede yaşıyorsun? Bielefeld'de abi. Bielefeld'de Beraber yaşıyorsun. Beraber Ailemizden yaşıyorsunuz. ayrı, ailemiz Kocaeli'de. Biz iş için gittik oraya. Zor yani açıkçası öyle kolay bir hayatı yok. Bir anlatsana bakalım. Bir dinlese kardeşimiz. Abi ne şimdi diyecek? Evet. sabah 7'de kalkıyorsun işe gidiyorsun. İşten 2'de çıktın. Akşam 6'da hayat bitiyor. Akşam 6'dan sonra evde yatıyorsun. Pazar günü her yer kapalı. Pazar günü dinleneceksin. Başka şansın yok. Ayrıyetten biz tek yaşadığımız için işten geliyoruz. Evde yemek yapıyoruz. Ev işleriyle uğraşıyoruz. Zor oluyor yani. Ne diyorsun? Evet ben de böyle bir hayat istiyorum zaten. Böyle bir hayat Evet. istiyorsun. Peki. Aylık ne kadar kazanıyorsun? Şu an mı? Evet. 50.000 kazanıyorum rahat. Yetiyor mu? Bana şu an şükürler olsun yetiyor başımdan bile aşıyor. Evli Peki. misin abi? Yok bekarım. Bekar mısın? Nasıl? Aynen. Evli Bekarım. olsan Sana Allah- bir soru daha. Ne kadar Almanya'da kiralar biliyor musun? Bir bilgim yok ama şu şekilde söyleyeyim. Gidip gelen arkadaşlar var. Ben düşün- Yani gidip de orada şu an diyor ki arkadaşım biz gittik diyor. Orada 4 senedir çalışıyorum diyor. Türkiye'de çalıştım diyor. Hiçbir şey alamadım. Ama yurt dışına gittim şu an diyor benim evim var, arabam var. Güzel 4 yılda ev mi almış? Evet, güzel bir yaşam tarzım var. Türkiye'de neden bu olmuyor? Peki bir soru soracağım. Ev kiraları ne kadar kardeş Almanya'da? Abi en düşük 600 euro yani. 600-700 euro. Nasıl bir yer? 2 Ben- artı 1. Yani 2 artı bir öğrenci işi. öğrenci işi. Aynen. Ama sakin yani. Güzel yani. Sakin ama apartman değil. Maaşlar ne kadar? Abi asgari ücret 700 lira biliyorsun. Abi biz şimdi teknisyen olduğumuz için en düşükten 3000 eurodan başlıyoruz mesela oradan. 3000 euro. O da bir de hali yetiyor yani. Şimdi 2 kişi yaşadığımız Sizin için- maaşlar ne kadar? Ya diyorum ya 40 bini buluyor, yeri geliyor beni 60. Ne iş yapıyorsunuz? Ben inşaat sektöründe çalışıyorum evet. Az bulunan bir şey değil mi? Şu Evet. anda usta ne iş Evet. yapıyorsun inşaatta? Kalıp ustasıyım ben. İnşaat. Nerelisin? Ben Erzurumluyum aslen. Erzurumlu. Aynen Dadaşlar diyarından. Evet. Peki hala yurt dışına gitmek istiyor musun? Hala istiyorum ben ya. Fırsat olsa gidecek misin? Vallahi şu an fırsatım olsun ailem bıraksın şu an gideceğim. Abi niye güldün sen? Gel. Merhaba. Merhaba. Nerede yaşıyorsunuz? Gelsin bir görsün. Siz nerede yaşıyorsunuz? Evli çıktı onun için. Ben de Erzurumluyum da. Ha. Ben de Köln'de yaşıyorum. Köln'de yaşıyorsun. Peki. Fethi arkadaşlar dedi de. Peki. Nasıl bir hayat var? Bir anlatalım bakalım arkadaşlarımıza. Valla insana göre hayat var. Şimdi mesleğine göre iyisin. Mesleğine her şey değilse sıkıntı çekersin yani. O arkadaş dedi 600 falan
kiralar şu anda 1000-1500 falan var. He, biz evli olduğumuz için, aile olduğu için ben şu anda 1000 metre veriyorum. Peki geçinmek için ne kadar kazanmak lazım? Geçinmek için bir rahat 3000 kazanman lazım. Türkiye'ye döner misin? Ben şahsım yok, dönmem. Neden? Ben artık oraya alıştım. 22 senedir oradayım ben. Peki Ben buraya ayak uyduramam yani. Neden ayak uyduramazsın abi? Ya buradaki insanlarla oradaki baya bir fark var yani. Yaşam tarzı farkı. Yaşam tarzı da Evet, var. yaşam tarzı farkı çok Bir yani. dinleyelim abi. Ya her şeyin de farkı var yani ona bakarsın. Ne mesela yaşam tarzından neyi Burada bir kastediyorsun? İnsanlarla bir konuşamazsın doğru düzgün. Tartışamazsın, şey yapamazsın. Orada öyle değil. Orada birbirine saygı her şey var yani. Ha burada onu bulamazsın. Peki çevrende Türkiye'ye dönmek isteyen var mı? Vallahi şu anda pek yok. Bir tane Allah'ın kulunu Şu an, bulamazsın. önce de vardı da şimdiki bu dönemde kimse dönemez yani. Ekonomik şartlardan dolayı Tabii tabii. Peki Ya sen... yine bize yine uygun geliyor da yani bana göre yine iyi. Ama geçen senelere göre daha iyiydi. Bu senelerde daha çok yükseldi. Yani benim için şey değil ama buradaki çalışanlar için tabii zor oluyor. Peki sence Türkiye'de fiyatları nasıl görüyorsun? Bana göre iyi. Ben bugün 10.000 TL yaptım. Geldi benim için hiç sorun değil. Peki sen ne diyorsun? Şu an asgari ücrete bakaraktan konuşursak fiyatlar çok yüksekte. Şimdi 17 bin lira alan ya da hadi 18 bin lira alsın, 20 bin lira alsın. Yani evi de kiraysa eğer 2-3 tane de şu an çocuğu olan bir kişi Türkiye'de yaşaması sıkıntı. Bu adam ne yapacak? Evini geçindiremedi mi? Hırsızlık yapacak. Boşanmalar bu yüzden oluyor. Geçinemiyorlar çünkü insanlar yani evleniyor. Tamam güzel yuva kuruyorlar ama 2 gün sonra bakıyorsun adam boşanıyor. Niye boşandın? Burada mesela Almanya'da aldığın araba burada 3 fiyatı vermen lazım. Atıyorum, tabii. Orada 10 bine alan araba burada 3 milyon, 4 3 milyon 4 milyon yani. Ben şahsım olarak almam, hayatta almam burada o arabayı. O kadar para verilmez ki yani. Evet Şükrü abi. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bir kısmı davulun sesi aslında öyle uzaktan duyulduğu gibi değil diyor. Senin dediğin gibi kırmızı bir halı seren yok havalimanına geldiğin zaman. Şimdi değerli izleyicilerimiz, tabii ki herkesin hayalleri var. Bu genç kardeşimize de saygı duyuyoruz. Ancak bu iş öyle uzaktan görüldüğü gibi değil. Eğer bir yerde çalışmıyorsan, bir yerde mesleğin yoksa, dünyanın neresine gidersen git perişanlığın aynı perişanlık. Hiç değişmiyor. Yani sen Türkiye'de bir mesleğin yoksa Almanya'ya geldiğin zaman seni kalkıp bir yere müdür yapmıyorlar, ustabaşı yapmıyorlar. Hal böyle olunca bizim yurt dışında yaşayan vatandaşımız bu konuları dile getirdiğinde diyorlar ki Türkiye'den, siz bizim oraya gelmemizi istemiyorsunuz. Bizim zengin olmamızı istemiyorsunuz diyorlar. Eğer Türkiye'de düzgün bir mesleğin varsa Almanya'dan daha çok kazanıyorsun. Bir örnek verip sözü sana vereceğim abi. Örneğin bir oto tamircisi, tornacı, elektrikçi, elektronikçi. Eğer mesleğinde uzmansan Almanya'da fabrikada çalışan ya da Almanya'da bir işçiden daha çok para kazanıyorsun Türkiye'de. Şu anda gerçekten böyle. Bir ustayı evine çağırıyorsun, senden 1500-2000 liradan aşağıya para almıyor. 2 tane vida sıkıyor. Öyle ya da böyle. Adamın mesleği, saygı duyuyorum. O nedenle eğer çalışıyorsan her yerde para var. Türkiye eskisi gibi değil arkadaşlar. Almanlar hala öyle görüyor ama bizim vatandaşlarımız Türkiye'ye gittiği zaman özellikle bu son 2 yılda abi bu kadar pahalılık görmedim ben diyor. Ne diyorsun abi? Şimdi senin de söylediğin gibi dünyanın her yerinin bir vasfın yoksa, bir özelliğin yoksa hayat hiçbir zaman kolay değil. Tabii bu tarz insanları bireysel olarak biz hiçbir şey söyleyemeyiz. Hayatlarını ve hikayelerini bilmiyoruz ama böyle yorum yapıldığında birazcık da insanların dönüp kendine bakması lazım. Acaba ben hayatımda kendimi geliştirmek için ne yaptım? Kendi şahsımı doğduktan sonra eğitimim üzerine, becerimin üzerine ne ekledim? İnsanların çoğu bunları sormak yerine hep böyle siyasi iktidarları, devletleri, ortamları suçlamak hep kolayımıza geliyor. Ha, onların suçu yok mu? Elbette var. Şimdi ben esas o kardeşimi bu psikolojiye niye sevk ettiği noktasında duracağım. Bir kere onu söyleyeyim. Bu çok net söylüyoruz zaten. Avrupa yurt dışında yaşayanlar bunu gayet iyi biliyorlar. Bir özelliğin yoksa hiç kimseye kırmızı halı sermiyorlar. Buradakinden çok daha fazla zor şartlarda çalışıyorsun. Buradaki
en düşük gerilim bile yaşadığı sosyal hayatın S'sini yaşayamıyorsun gelişmiş ülkelerde. Belli saatten sonra yaşam duruyor. Oralarda dışarıda yemek yemek, oralarda dışarıda bir kahve içmek. Bazen buradan az içtiği için şikayet ediyor bizim Türkiye'de insanlar ama dışarıda o azı bile içmek büyük maliyet olduğu için insanlar hep buradan kıt kanaat geliştiriyorlar. Bu madalyonun bir tarafı. Orada hayat kolay değil. İkinci tarafıysa şimdi Türkiye'de şöyle bir gelişim oldu son 20-25 yılda. Özellikle 2000'li yıllardan sonra 2015'lere kadar dünyada para çok fazla dolaştığı için Türkiye çok kolay borçlanarak, çok düşük para faizlerle bir nevi sahte bir cennet dönemi yaşadı. Bu çocukların çoğu da o dönemde doğmuşlar. Kredilerle hatırla o yılları. Yani herhangi bir şey almak, ithal malı almak Türkiye bir ithal cennete dönüşmüştü. Herhangi bir bilgisayar almak, bir şey almak çok kolaydı ve İnsanlar böyle 2-3 yılda moda olsun diye en son teknoloji ürünleri takip etmek için kolayca para harcama alışkanlığı edinmişlerdi. Ve bu bir alışkanlık, bir lüks yaşam alışkanlığı ve bir refah seviyesini yükseltici sahte bir dönem yaşattı. Ama sonra pandemi ile birlikte bütün dünyada para arzı azaldığı için Türkiye'de de bu o dönemin kolay paraları dolaşımdan kalktı. Krediler işte malum bugün ulaşılamaz hale geldi. Bütün dünyada faizler yükseldi. Krediyle yaşam yani başkasının parası yaşam devri Türkiye'de bitti. Bu kuşakların ne yazık ki böyle bir şanssızlığı var. Çoğu o günlerin içine doğdukları için o biraz da üretmeden elde ettiğimiz, borçlanarak yaşadığımız günlerin refahının hayatlarının her dönemde sürmesini bekliyorlar. Tabii ekonomik okuryazarlık da ne yazık ki çok yok bizde. Biz dediğim gibi başkalarını suçlamak her zaman en kolayımıza geliyor. Ama böyle bir dönemden geçtikleri, böyle yetiştikleri için Türkiye'deki aile yapısı ne yazık ki bence çocuklarını biraz abartılı bir koruma çemberi içinde yetiştiriyorlar. Yani aileler kendileri geçmişlerde görmedikleri, yaşamadıkları şeyleri aman benim çocuğum eksik kalmasın diye bazen imkanlarının ötesinde harcama yaparak onlara her istediklerini alıyorlar. Çocuk hayatı boyunca bu refahı kendisinin doğal hakkı olarak görmeye başlıyor. Bir yerden sonra ailenin şemsiyesi altından çıkıp da hayatla karşı karşıya gelince ve aynı şartları kendisi sağlayamayınca dönüyor o zaman başkalarını suçluyor. Kendi öz eleştiri kültürümüz de yok. O yüzden ben o genç kardeşime asla yani bühtanda bulunmam, kızmam. Ki üstelik de anladığım kadarıyla inşaatta ustalık yapıyor. 40-50 bin lira gibi Türkiye şartlarında hani ortalama bir hani çok yüksek demeyelim ama çok da böyle dipte olmayan bir kazanca rağmen bir tatminsizlik var. Onun sebebi de yani geçmişte bizim nesiller bayramdan bayrama bir pantolon, bir ayakkabı alındığında mutlu olan nesillerden artık evinde 20 çeşit ayakkabısı olmasına rağmen 21.sini isteyen bir nesle dönüştük ne yazık ki. Belki bu bütün dünyada böyle. Sadece Türkiye için olmayabilir. O kardeşler, bugün yaşayan Türkiye'nin genç nesli bu psikolojiden dolayı biraz yurt dışında yaşamanın çok kolay olduğunu düşünüyorlar. Ama ne yazık ki yurt dışında yaşamakta en az Türkiye'de eğer bir çalışmazsan, eğer çaba göstermezsen, mücadele etmezsen yurt dışında yaşamakta Türkiye kadar zor. Evet. Şimdi değerli izleyicilerimiz şöyle bir gençlikle karşı karşıyayız. Sosyal medyada yaşayan, hiç çalışmadan kolay bir şekilde armut piş ağzıma düş diyen bir gençlik. Genel çerçeveyi çiziyoruz. Kişiler için konuşmuyorum ben. Bakıyorum akşama kadar ellerinde cep telefonu, sosyal medyadalar. Soruyorum sen ne iş yapıyorsun? Bakacağız abi diyor. Bir mesleğin var mı? Yok. Geleceğe dair bir adım atıyor musun? Yok, yok, yok. Şimdi Şükrü abi sana bir katkı sunmak isterim. Hakikaten biz çocuklarımızı fazla koruyoruz. Sanki bizim çocuklarımız prens, prenses yetiştiriyoruz sanki evde. Şimdi bir çocuğa hayatta kalması için, tek başına mücadele etmesi için fırsat vermiyoruz ki çocuklarımıza. Evet. Aman şunu yapmasın, aman bu olmasın. Ya bırak kardeşim, çile çekecekse çeksin. Ya da para kazanmanın, meslek sahibi olmanın ne kadar zor olduğunu anlasın. Ne yapıyoruz? Biz çocuklarımızı bir fanusun içerisine almışız. Aman diyoruz şöyle böyle. Sözün özü şu. Dünyanın neresinde olursanız olun. Hiçbir şekilde çalışmıyorsanız, bir mesleğiniz yoksa her yerde aynı durumdasınız. Hiç fark etmiyor. İster Amerika'da yaşa, ister Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsveç, İsviçre, Danimarka, nereyi sayarsan say. Hiçbir önemi yok. Türkiye'de iyi bir ustaysan Almanya'ya geldiğin zaman Almanya'dan ikinci gün nasıl Türkiye'ye dönerim dersin. Gerçek şu anda Almanya'nın ya da Avrupa'nın şartları bu şekilde arkadaşlar. Bakalım merak ediyorum. Yurt dışında... Bir cümle ekleme yapayım sana. Tabii. Hani sosyal medya dediğin için aklıma geldi. Bir de ne yazık ki televizyon dizileri, Türkiye'de yayınlanan televizyon dizileri de gençliği bu anlamda çok ciddi yanıltıyor. Şimdi dizilerde bakıyorsunuz hiçbir mesleği olmayan
ne yaptığı belli olmayan, gelir kaynağı hiç belli olmayan genç insanlar villalarda yaşıyor. En son model lüks çiplerde yaşıyor. En son model yerlerde yiyorlar, içiyorlar. Muazzam bir hayat sürüyorlar. Ama biz bakıyoruz bu insanların işinin ne olduğu, gelir kaynağının ne olduğu, o hayat seviyesini nereden kazandıklarınınla ilgili en ufak bir şey görmüyoruz. Gençler, bunun bir kurgu olduğunu, öyle bir hayat tarzının olmadığını, eğer babanız anadan babadan çok bir zengin değilseniz öyle bir hayat tarzının olmadığını anlamanız lazım. Onlar senaristlerin sadece 2 saati doldurmak için kendi kendilerine uydurdukları kurgudan ibaret. Öyle bir hayat tarzı yok. Kimse öyle yaşamıyor. O yüzden bu televizyon dizilerinde çizilen sahte hayatların da gerçekte olduğunu ya da Instagram'da sadece yediğini içtiğini anlatıp da hayatının sıkıntılarını paylaşmayan tiplerin hayatlarının ondan ibaret olduğunu zannetmeyin. Bu sanal dünyadan birazcık da gerçek dünyaya dönmemiz lazım. Evet, son bir cümle söyleyip bitireceğim. Uzattık biraz. Değerli izleyicilerimiz, özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'ye gittikleri zaman işte onların arabaları, işte giyim kuşamına özenen gençlerimiz var. Olabilir. İnsani bir durum. Nefis bu. Hepimiz insanız. Olabilir. Ancak o görmüş olduğunuz arabaların ya da giyim kuşamının arka planında gece gündüz sabahlara kadar çalışma hayat hikayeleri var. Sizden, beni özellikle yurt dışından izleyen, bizleri izleyen vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz. Lütfen bu videonun altına yazın. Nereden nereye geldiniz? Nasıl çalıştınız? Almanya'ya ya da diğer ülkelere geldiğinizde hangi şartlarda bu imkanlara çalışarak kavuştunuz? Anlatmanızı rica ediyorum. Şükrü abi, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz, bu videoda bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de bizleri dünyanın pek çok noktasından izleyen herkese önce sağlık diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte güzel bir geleceğiniz olsun. Hoşça kalın.